Burayı görmeniz gerekiyor. Diyor ki yavrum işte ya diyor oğlum bir bak bakayım şehir virane oldu ne oldu ne kaldı nereler yıkıldı gibisinden. Bu havada buradan çıkamam ben. Türbenin içini göstereceğim. Çantalarla geziyorum ama. Girerken kafasını eğerken giriyorsun. Ben bayağı bir eğildim. Evet, saygı göstermiş olursun. Çıkarken de hani geri çıkıyorsun ya. Evet. Kafanı eğer çok yoksa kafan değecek. Evet. Eğersen öyle çıkarsın. O bir saygıdan kaynaklanıyor. Evet. Aynen. Takip ediyordum Instagram'dan, mesaj attım görmediler. 2 saattir seni geziyoruz. Valla şu anda geziyorum, hiç bakamıyorum bir şeye, mesaja. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin? Seni anlayalım abi ya. Gitsen burada çarşıdaki 10 adamdan 8'i bilmez ha. Baya böyle gizlemişler eti. katman. Çok teşekkür ederim abi. Ben Vallahi eyvallah, teşekkür ederim abi. Burada abi tatlıcı tatlı satıyor. Yani bekleriz tatlıdan yani. daha çok adam bilgili ya, buranı iyice anlattı valla, sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abi, çok teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. Eyvallah tatlıcı abi. Tatlı satıyorsun, çok tatlı bir adamsın. Eyvallah. Onun hoşuna gittiği zaman benim de hoşuma gidiyor. Tabii. Ya Bitlis'i birisi severse benim de hoşuma gidiyor. Çünkü burası benim memleketim. Çok hoş geldin. Korku başkanına geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim. Valla bu dünya iyi insanlar sayesinde dönüyor. Kalmazdır. Elde bir hayırsever, iyi niyetimizden karşına çıkardı. Yardımcı olur mu sana? Onu merak ediyorum işte, acaba siz çıkmasaydınız ne olurdu diye. Yani Demek ki böyleymiş, nasip kısmet böyleymiş. aynen öyle. Valla da çok memnunum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnunum. Allah razı olsun. Hoş geldin. Allah razı olsun. Hoş bulduk tekrar. Bitlis'e geldim. Bahçesaray'dan ayrıldım. Abi buraya gelene kadar tam tamına 4 mevsim yaşadım ya. Yağmur yağıyor, kar yağıyor, bir de güneş açıyor. Bitlis şu anda güneşli, güzel bir hava var. Şu anda Bitlis'in kalesinin önündeyim. Bitlis Kalesi böyle. Merkeze geldim. Buradan bir dere geçiyor. Bitlis gezisi olacak. Ben Bahçesaray'da editlerimi yaptım, dinlendim. Bahçesaray'ı gezdirdim. 3-4 gündür Bahçesaray'daydım. Bayağı iyi oldu. Güzel oldu benim için. Dinlenmiş oldum. Az önce arabayla geldim, sağ olsun Masum'un arkadaşları. Onlar Diyarbakır'a gidiyordu. Beni de buraya bıraktılar. Yollarını uzattılar sağ olsunlar. Zaten buraya gelmeden önce bir tane kesit izlediniz. Burayı görmeniz gerekiyor. Allah, az önce yağmurun içinden çıktık. Şu tarafta yağmur var. Şu kara bulutların olduğu yerde yağmur var. Şu tarafta da güneş. Şurada kar. Burada da biraz yağmur. Çok değişik. Bir sahneyi izlediniz. Abi inanılmaz bir görüntüye sahip orası, inanılmaz bir yer. Haydi bir Bitlis gezisi yapalım. Kaleyi gezelim. Bakalım gezilecek yerler neler var. Hepsini gezelim abi. Ondan sonra Muş'a doğru yola çıkacağım. Nerelisin hoca? Ben Cizreliyim. Cizre, hoş geldin. Aynen, hoş bulduk. Allah razı olsun. Geziyorsunuz. Ha, geziyorum. Tanıtıyorum buraları. Gez. Burası yeni mi şey yapıyor? Yeni mi restore ediliyor? 2 sene önce böyle, yani bu sene 3. sene giriyor. Evet. Restoran yapacaktılar. Maalesef para kalmayınca Türkiye'den bütçe boşalmış. Bu da Evet. böyle kalmış. Bizi de mağdur hale bırakmış. Çok eski Hamam bir benim. han ya. Hamam bu 1570 yılına ait. 1571 yılında Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmış bir hamam. Erkekler kısmı ve kadınlar kısmı var. Kadınlar kısmı da o taraftır. O tarafta. Ha. Şöyle yapılmış, bu yarım mı bırakılmış? İşte He. yapılmış. Şu anda para kalmayınca Evet. devlet çökmüş artık. Biz çok gelmişiz oralara. Nereleri abi? Slopi, Cizre, Vallahi. Şırnak, Dera, diyeler. İyi değil. İdil. Aynen. Ben çok kütükçü, yani bu ceviz ağacı var ya. Evet. O işi yaptığımız için oralarda çok gezmişim. İsim neydi abi? Bayram. Bayram. Abi Bitlis baya güzelmiş ya, hiç beklemiyordum. Gerçekten Bitlis iyidir, yani güzeldir ama para yok. Vallahi şu an çalışma olmadığı için arka tarafından demir çekmişler. Ha, şey mi, Çalışma kapalı mı? olsaydı kapalıdır şu an. Allah Allah. Çalışma olsaydı girerdi. Geçen sene öbür tarafı da başlamış yapmaya oranın. Evet, restore çalışması mı var? O da para kalmayınca öyle bu böyle bırakmış. O da durmuş. Çok teşekkür ederim abi. Bir şey değil. Memnun oldum abi. Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah, kardeşim. sağ olasın. 5 minare olayını tam olarak Şimdi anlamadım. Şinare olayı Rus Harbi'nden sonra babayla bir oğul şu ilk gördüğünüz Dileban Tepesi var ya. Ha, şu tepe. Şu tepe. Evet. Babayla oğul işte Rus Harbi'nden sonra diyor ki yavrum işte ya diyor oğlum bir bak bakayım şehir virane oldu ne oldu ne kaldı nereler yıkıldı gibisinden. Çocuk da şöyle köşeye başına geliyor, oradan bakıyor, diyor ki baba diyor
Ne kalmış diyor, her taraf yakılmış, her taraf yıkılmış. Sadece ayakta 5 tane minare gözüküyor. O anda da baba işte başlı bir ağıt yakmaya. Yakıyordu işte Bitlis'te 5 minare beri gel, oğlan beri gel, öyle. Bitlis'te 5 minarenin mevzusu böyle yani. İnsanlar eskiden her gelen diyor ki 5 minare nerede, 5 minare nerede? Evet evet, ben de minareyi arıyorum da. İşte her birisi bir yerde olduğu için adıyla 5 minare kalmış. He, böyle komple 5 tane minare değil Yok de. yok. Şimdi oradan baktığında Evet. biri sağda, biri solda, biri ortada, biri diğer mahallede. He. Evet. Her taraf yıkılmış ya. Daha yeni kaleyi falan göstereceğim. Kaleyi anlatacağım. Kaleyi mutlaka gezin. Kaleyi anlatacağım da işte galiba kapalı Açık mı restorasyon İsmail? çalışmalarından Abi, şu an dolayı. kapalı, yağmurlu olduğu için. Ha. Aynen. Yağmurlu olduğu için mi? Aynen. Çalışma vardı belki de bugün Şimdi yani. arkeolojik çalışmalar olduğu için Evet. diyorlar ki mesela Betlis değilmiş, başkalarıymış falan filan şey biz de tam bilmiyoruz. Ya İskender döneminde işte Betlis diye söylenmiş yani. Söylenmiş. Sonra da komutanmış. Bitlis'e çağırmışlar. Yani bu gördüğü taşların harçları hepsi böyle keçinin sütünden yapılmış. Allah Allah. Tabii ki. Aynen. Yani bizim yukarıda Doğu Yaylası denen bir yayla varmış. O yaylada keçileri sağar, oradan böyle ark yapmışlar. Arktan sütü buraya kadar taşımışlar. Mesela Didavanda koyunlar varken oradan sağıp kaleden çıkmış. Delikler yapmışlar bir de. Allah. Tabii ki ama onlar Oradan şimdi ta gitmiş. buraya kaleden. Tabii, adam gitmiş. demiş ki ben öyle bir kale yapacağım ki ben bile fethedemeyeceğim. Yani Büyük İskender'in komutanlarından biri Bedlis adı, Aynen. değil mi? Batlis Kaleyi mi? o yapmış Kaleyi o ve yapmış. vermemiş, teslim etmemiş. Aynen. Bitlis ismi de o komutandan Aynen, geliyor. böyle, Eski aynen. adı Batlis. Batlis, Bedlis sonra Bitlis'e çevirdi. Aynen, evet. Kale Kanuni Sultan Süleyman döneminde onarılmıştır. Tabii halen orada duruyor. O kitabeye göre ben konuşuyorum tabii ki. İnternete atmışlar. Tabii. Bitlis 7000 yıllık tarihi olan bir şey. Çok medeniyetlere sahipliği yapılmış. Medreseler, ilim adamları, mesela Said Nursi, Şemsi Bitlis, İdrisi Bitlis. Çok yani. Çok ilim irfan Burada bir yuvası. de Eyüp Sultan'ın kardeşi yatıyor. Abisi. Abisi miydi, kardeşi miydi? Kardeşi Feyzullah Kardeşi Feyzullah El-Ansari. El Ensari. Evet. O da aşağıda türbesi. Mesela İstanbul'daki Eyüp Sultan Bitlis'te de işte burada kardeşi yatıyor. Allah Allah. O Tabii ki. orada kardeşi Tabii, burada. tabii. Tamam, Aynen. eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi Abi. Çok bakın. memnun oldum. Başarılar Eyvallah. diliyorum. Teşekkürler. Kendinize Allah iyi razı bakın. olsun. Sağ olun. Sağ olasın abi. Eyvallah. Fotoğraf çekinebilir Oldu. miyiz lütfen ya? Görmüşken fotoğraf çekinelim mi ya? Çok teşekkür Eyvallah. ederim. Rica ederim, memnun Görüşürüz, oldum. kendine iyi bak. Sen de öyle. 5 minare, direkt bir tane cami, 5 tane minaresi var zannediyordum da öyle değilmiş. Her bir minarenin ayrı bir camisi oluyor. 4 tane minare var. 4 cami demek. Bir tanesi kayıp, rivayete göre o bir tane cami ve minare bu kalenin içindeymiş diyorlar. Şöyle kale hemen solumda kalıyor. Şurada bir tane medrese varmış. Mutlaka görmen gerekiyor dedi. Ben de mutlaka görmeliyim. Oraya da gideceğim inşallah. Şu anda kalenin dış cephesini, dışını göstereceğim size. Bakalım kalenin girişi hangi tarafta? Şöyle. Bayağı büyük bir kale. Abinin dediğine göre kale daha da büyükmüş. Zemin yükselmiş, yer yükselmiş. Yükseldiğinden dolayı daha da şu an bu kadar böylesi bile çok yani devasa bir kale. Şurada büyük kayalıkların üzerine kurulmuş bir kale. Kapı kapalı. Şurada zaten giriş kapısı var. Giriş kapısı kapalı. Şansımı deneyeceğim ama şansımı. Evet. Kapı kilitli de çıkamazsın Allah Allah. Oo, kilitli. Ben de belki açıktır diye bakacaktım da. Çok teşekkür ederim, eyvallah. Vallahi sağ olasın abi. Çok teşekkür ederim abi, eyvallah. Sağ olasın abi, eyvallah. Kapı kapalıymış. Şöyle göstereyim, dıştan göstereyim size kaleyi. Kaleden bahsedeceğim birazcık. Kale Büyük İskender'in komutanlarından Batlis tarafından M.Ö. 312 tarihinde Bitlis'te yaptırılan bir kale. Eskiden buranın adı Batlis'miş. Abi de zaten söyledi. 3 tane isim var. Eski adı Batlis, Betlis, en sonunda Bitlis olarak geçiyor. Resmi olarak şu anda Bitlis. Yani kalenin içinde han, saray, cami, evler falan var. Bu kale 2004'ten beridir sürekli böyle restorasyon çalışmaları oluyor. Ara ara çalışmalar devam ediyor. Hala şu anda restorasyon çalışması var. Restorasyon çalışması olduğundan dolayı kapalı ve yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman da kapalı oluyormuş. Şu anda hava yağmurlu. Hafiften yağmur yağıyor. Medreseye giderken böyle bir taş cami gördüm. 1874 yılında yapılmış. Zaten gördüğünüz gibi adını taştan almış böyle.
Taştan yapılmış bir cami. Selamünaleyküm. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taş Camisi. 1874 yılında yapılmış. Tamamen taştan bir cami. Ondan hasabıyla bu ismi almıştır. Aynı zamanda bu mahallenin ismi de Taş Mahallesi. Taş Mahallesi Tabii, olarak Taş Mahallesi geçiyor. de bu mahallenin ismi. Camide yaklaşık olarak 1,5 metre duvar kalınlığından dolayı tamamen taş yapı olması hasabıyla bu ismi almış. Teşekkür ederim. Burası. Sağ olun. Memnun oldum. Görüşürüz. Allah'a Sağ olun emanet. hocam. Sağ olun. Caminin avlusu. Dışarıda fena bir yağmur yağıyor. Ben şu an Taş Camisi'ndeyim. Burada biraz bekleyeceğim. Yağmurun dinmesini bekleyeceğim. Eşyalarım var benim. Bu havada gezemem. Bu havada buradan çıkamam ben. Yağmurun dinmesini bekleyeceğim burada. Yağmur biraz dindi. Hatta hava açıldı ya. Çok değişik. Yani Bahçesaray'dan çıktığımdan beridir sürekli böyle mevsim değişikliği oluyor. Bir yağmur yağıyor. Tepede kar var. Kar yağıyor. Aşağı iniyorsun, başka bir yerde böyle güneşli falan oluyor. Aniden hava değişiyor burada. En son isteyeceğim şey yağmurun yağması olur. Yani yağmur şu anda benim için çok kötü. Burası İhlasiye Medresesi ve Külliyesi oluyor. Bu medrese Selçuklular tarafından 1216 tarihinde yaptırılmış bir medrese. Zaten buralarda Selçuklular tarafından yapılan çok eser var. Çok kalıntılar var. Bir medreseye girelim bakalım, açıksa. Medreseyi göstereceğim size içeriden. Bakalım içeride neler var. Kitabesine göre 1589 tarihinde Bitlis hanlarından 5. Şeref Han tarafından onarılmış. 1589 yılında restore edilmiş Şeref Han tarafından. Selçuklu özelliğini taşıyan bir eser burası. Tüm özelliklerini taşıyor. Şeref Han ailesindendir. Kitabesi olmayan yapının 15. yüzyılda yapıldığı rivayet edilmektedir. Türbe içinde bulunan 4 adet çilehane ile dikkat çekiyor. Şuraya da bir yere gidiliyor ama burası nereye gidiliyor acaba? Çok dar bir alan. Size türbenin içini göstereceğim. Çantalarla geziyorum ama çok dar. Bu çantalarla girmem çok zor. Çantalarla giremiyorum. Bari bir tane çantayı bırakacağım. Şöyle çantayı şuraya bırakacağım. Tek çantayla girelim bakalım. Burası türbe oluyor. Flaşı da açtım ama. Bismillahirrahmanirrahim. Çok karanlık. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane türbe. Burada da türbeler var. Burası kümbet. Burası aile mezarlığı gibi bir yer. Genellikle asil ve bilindik insanlar türbelerde oluyor. Bayağı dar. Şurada bir tane taş var. Böyle o taş tamamen oraya göre çizilmiş, yerleştirilmiş bir taş. Acaba ne amaçla öyle yapılmış? Selçuklu dönemine ait bir medrese. Selçuklular tarafından yapılmış. Zaten taş işlemelerinden belli oluyor. Hunlarda ve Uygar Türklerinde damga olarak kullanılmıştır. Şu gördüğünüz simge heksagram Yahudilik ve Hristiyanlıkta Davut yıldızı olarak bilinirken İslam geleneğinde Süleyman mührü olarak köklü bir geçmişe sahiptir. Yahudilik ve Hristiyanlıkta İslam geleneğinde 6 köşeli yıldız şeklinde olduğuna inanılan Süleyman mührünün 5 köşeli yıldız şeklinde olduğu kabul edilir. Yani bu 6 köşeli yıldızın Davut yıldızı olarak biliniyor. Birçok şey var. Ben tam çözemedim olayı. Şurada da aynı şekilde simgeler var, şekiller var. Şu pencerenin üstünde de şekiller var. Şurada da farklı bir şekil var. Böyle ayrı ayrı şekiller var. Normalinde Selçuklu'da Evet. kümbet şeydir. Kıtlı olan bu. Burası Şerefhanlar bir Osmanlı'ya bağlandılar. Ondan sonra bir de bağlanmadılar. Çeşitli dönemlerde hem bağlanıp hem ayrıldılar. Ayrıldıkları için Şerefhanların kendi mimari yapısı var. Bak mesela Selçuklu tarzı yapmışlar. Kümbet. Kümbet aynen. He, bunlar mezarlık. Aile mezarlığı. Aile mezarlığı. En son benim belki yanlış da biliyor olabilirim ama benim duyduğum kadarıyla Şerefhan en son diyor ki ben Osmanlı'ya bağlanmıyorum. Reddediyor. Evet, kendi parasını bastırmış. Her şeyi benim Osmanlı'dan ayrılıyorum diyor. Kendi başına bir iktidar mı bu? Evet, olmuş. Ondan sonra şeye çağırmışlar. O zaman sana beratını verelim İstanbul'da. İstanbul'a çağırıyorlar. İstanbul'a çağırıyorlar. Kaçıncı Şerefhan olduğunu bilmiyorum. Çağırıyorlar. Çağrıldıktan sonra cellatlar onu boğuyor.
özellikle çağırıyorlar ki hani şüphelenmesin, gelmemezlik yapmasın. Şerefhan şeysine de son veriyorlar artık. Hanedanlığına. Bu yapı çok benim dikkatimi çekti özellikle. Islahiye Medresesi diye geçiyor. Zamanın üniversitesi bildiğiniz kadarıyla. Ben çocukluğumda buralarda gezerdim. Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum ben. Aa, şurada mı? Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Buralısınız o zaman. Buralıyım, evet. İsminiz nedir? Veysel. Veysel hocam, Sözen. teşekkür ederim. Şu ağaç çok yaşlı bir ağaç. Çınar ağacı mı? Bilmiyorum türünü ama yaşlı. Değişik zamanlarda. Türbeler falan var böyle. Ve değişik zamanlarda yapılmış. Hocam çok alçaktı ya içeri girince. Evet. Böyle. O neden öyle alçak biliyor musun? Neden? Saygıdan dolayı. Mesela insan içeriye girerken kafasını eğsin de saygı göstersin. Çok mantıklı. Ben hiç bilmiyorum. Mesela bunu hiç tahmin edemedim. Hep merak ediyordum. Öyle mi? Vallahi hep merak Ben ediyordum. onu sormuştum. Neden şeyde alçaktır diye. Kapılar, giriş kapıları. Neden alçak? O saygıdan dolayı. Mesela diyelim ki çok önemli bir insanın huzuruna gittiniz. Giderken böyle saygı gösterirsiniz ya. Bir de çıkarken de geri gidersiniz, eğilirsiniz. Bunda da öyle. Diyelim ki bir türbeye girdin. Evet. O da o türbedeki de yatan zat eğer çok muteber birisi ise girerken kafasını eğerken giriyorsun. Ben bayağı bir eğildim. Saygı göstermiş olursun. Çıkarken de hani geri çıkıyorsun ya. Evet. Kafanı eğer çok yoksa kafan değecek. Evet. Eğersin öyle çıkarsın. O bir saygıdan kaynaklanır. Evet. O başka ülkelerde yok. Bitlis'i insanlar dışarıdan başka bir şey zannediyorlar. Gelip gördükleri zaman biraz tarihi şey yapmıştık. Tahrip etmiştik ama sağ olsun bu son dönemdeki yönetimler buraların şeylerini düzelttiler. Biraz sahip çıktılar. Sahip çıktılar ve daha da düzeltecekler inşallah. Bizler de yardımcı oluyor. Hoşumuza gidiyor. Mesela Sıdık abim beraber gezdik. Çok hoşuna gitti. Evet. Onun hoşuna gittiği zaman benim de hoşuma gidiyor. Tabii. Ya Bitlis'i birisi severse benim de hoşuma gidiyor. Çünkü burası benim memleketim. Çok teşekkür ederim hocam. Memnun Spontane oldum. tanıştık. Aynen spontane tanıştık. Allah'a emanet olun. Çok İşiniz rast teşekkürler. gelsin. Sağ olun. İyi ki tanıştık. Teşekkürler. Aynen. Şuralarda eskiden dükkanlar falan varmış suyun üstünde. Böyle dükkanlar varmış. Dükkanların hepsini yıkmışlar. Direkt böyle kanal yapmışlar. Burası Bitlis'in merkezi. Bitlis yaklaşık 360-365 civarında bir nüfusa sahip. Böyle yukarıya doğru çıkacağım. Yukarı tarafta 5 tane minare varmış. O 5 minareyi temsil ediyor. Bu 5 minareye gideceğim. 5 minare varmış. O temsil ediyor sadece değil mi? O sadece öyle temsili 5 tane var. Ben de Cizreliyim amca. Cizreliyim amca. Aynen Cizre. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hasankeyf. Evet. Eski. Aynen. Yani o Hasankeyf şeyin altında kaldı. Yani bir ara restore falan edildi. İnşaat çalışması oldu. Berbat oldu orası. Güzel bir yerdi eskiden. Çok güzel bir yerdi yani. Bayağı tarihi bir yerdi ama yok ettiler orayı. Hasankeyf'i yok ettiler. Yok ettiler. Olursa orayı yıkıyorlar sonra şey diyorlar. Aslında dokunmasalar daha iyiydi. Burayı yıktılar. Evet, burada şey varmış. Dükkanlar vardı. Yok. Şu an diyor. 3 koy yıktılar sonra bir koy kaldı. 3 koy. 70 bin esnaf burada İş yapıyordu burada. Hepsini yıktılar mı? Dokunmasalar daha iyiymiş çünkü eski yer daha güzel oluyor kendince. Eski bir yerleşim. Daha sade, daha böyle otantik, güzel oluyor. Buralarda da Van gibi, Hakkari gibi uçkunlar var. Uçkunları getirmişler. Uçkun satıyorlar. Kolay gelsin ha. Yeni mi bunlar? Aleykümselam. Seni arıyoruz ya. Valla. Allah hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nurullah. Nurullah, memnun oldum Nurullah. Aynen. Takip ediyordum Instagram'dan, mesaj attım görmedin. 2 saattir geziyoruz. Valla şu anda geziyorum, hiç bakamıyorum bir şeye, mesaja. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin? Seni arayalım abi ya. Buralıyım, Bitlis'im mi? Öğretmenim burada. Öğretmen misin? Okuldan çıkıp geldi bizim. Valla. Çok teşekkür ederim ya. Ya şey yaptık, dedik işte İlahiye Medresesi'ne oraya gittik, dediler şimdi çıkmış. Neyse dedik burada şey var, 4 Gök Meydan Camii var, 5 minareden bir tanesi. Dedim muhtemelen yakındır, oraya uğramışsınızdır. Oraya doğru gittik, dönüşü aldık dedim çarşıya inelim, çarşıda da bulamazsak dönüp okula gideriz. Vallahi. Tam indik karşıya. Ben de minarelere diye gidiyordum, o heykellerin yapılan yeri. 5 tane heykel var Boday ya. pazarı var ya, oraya o
temsili yapılır. Temsilli aynen. Aynen öyle. Şu an okuldayız, kahvemizi içtik. Böyle nöbetçi olduğundan dolayı çocuklara olmak zorundayım. çok samimi, çok iyi insanlara denk geldim yine Hoş geldiniz, arkadaşlar. baş üstüne Hoş bulduk. geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bundan sonra bir güzel yerlere falan gideceğiz, bakalım nereleri göreceğiz, ben de merak ediyorum. Şehir tepesine çıkabiliriz. Onun Bir de dışında minareler falan var. minareleri çarşıya gittiğimizde hepsini görürüz zaten de. Onun Evet. dışında Feyzullah Ensari Türbesi var. O. İstanbul'da Eyüp Sultan var ya. Evet. Eyüp Sultan'ın abisi. Merkezde uğrayabileceğimiz yerler genel anlamda böyle. Buranın ilçelerinde çok güzel yerler var. Evet. Mesela Güroymak'ta Budaklı Kaplıcası var. Kaynağını Nemrut kraterinden alıyor. Tatvan'da Nemrut krater gölü var. Dünyanın en büyük ikinci krater gölü. Bir de orada göl var yani. Tepede, Dağ, krater gölü. Ya şey var hocam, bazı yerlere gidip mesela şey görüyorsunuz. Böyle delikler, yerler var. Elinizi oraya yakınlaştırdığınızda o yer altındaki buhar elinizi ısıtıyor, nemlendiriyor mesela. Aa, ciddi mi? Tabii. Bitlis şehir yapılanma itibariyle şöyle dört tarafı dağlarla çevrili. Şehir merkezi çukurda, mahalleler ise, evler ise şeylere, böyle dağın yamaçlarına üst üste Dağ gelecek eteklerine şekilde falan kurulmuş değil mi? Böyle. Aynen. Şuradaki evler eski evler. Eski Bitlis evleri kale zaten. Çekildi zaten. Şu bir tane minare zaten değil mi? Aynen. Bu bir tane minare. Gözüküyor mu diğer minareler? Dördü görünüyor. Daha doğrusu Gökmeydan şurada bak. Demin çıktın ya. Evet. Bak şuradaki minare Gökmeydan, bir o. Bak şura Ulu Cami'dir. Şu yukarı tarafta Gök Meydan'dır. Ulu Cami dedik. Şurada Şerefiye Meydan Camisi var. Meydan Camii de şurada 4. Şurası değil mi? Minare. Evet. Yanındaki şöyle 5. minare Şerefiye Camisi'nin minaresinin derenin üzerinde. Evet. 5.sine de şunun tam ortasında, gel sana göstereyim. Şu ikisinin ortasında mı? Ora var Ha ya, şurada aynen, bir tane küçük, minare var küçük. siyah, hani biraz Evet, daha evet. koyu renkli. Evet. Oraya işte şey var. 5. minare olduğu söyleniyor. Bitlis çok güzel bir yere yerleştirilmiş. Bitlis'te şehirleşme yukarıya doğru kaydığı için buranın o doğallığını çok bozmuyorlar. Ki buradaki bence tahmin ettiğim kadarıyla insanlar zaten çok yanaşmıyor, mülklerini satmıyorlar. Bu şekilde daha işte rahat bahçeleri var. Kendilerine tarım yapabiliyorlar, hayvancılıkla uğraşabiliyorlar. Bir de o şehirleşmenin şeyinden en azından oldu. Hem şehrin içindesin aslında hem de şehrin dışındasın. O hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Ondan dolayı buralar o doğallığını kaybetmiyor. Aynen. Bir de şu an konum olarak Mutki yolu üzerindeyiz. Burada bir mahallemiz var, Saray Mahallesi. Şuradan sapa olan bir yerde, hani biraz daha şehirden uzak bir yerde. Buranın isminin Saray olmasının sebebi Osmanlı döneminde Bitlis Beylik'ti. Bu Bitlis beylerinden Abdal Han, Şeref Han'ın muhtemelen torunu diye hatırlıyorum. Onun sarayı varmış. Sarayının kalıntıları da yani çok az olsa da görünüyormuş. Yukarıda Ondan mı? dolayı bu yukarıdaki mahalleye Saray Mahallesi deniyor. Buradan da Bitlis'in çok güzel bir görüntüsü var. Evet. Ama hani şimdi orada tarihi bir kalıntı, yani gitsek de çok bulamayız. Gitsen burada çarşıdaki 10 adamdan 8'i bilmez ha. Doğru. Yani bizim insanımız biraz geçmişinden habersiz yaşıyor. Keşke geçmişinden haber alabilse hakikaten. Yani ben geçmişi öğrendikçe buraya olan bağım daha da arttı, sevgim daha da arttı. Muhit, bu alan bir tadilattan, bir şeyden geçti. Mardin'deki o eski evlerin görüntüsünü falan vermeye çalıştılar buraya. Burada güzel gezilecek yerlerden bir tanesidir. Şöyle ileriye doğru gidelim, eski evleri. Şu üstte de var mesela. İnşallah akşama doğru oraya bir tur atarız. Akşam şuraya, şu tepeye çıkacağız. Tepeden baya güzel bir manzarası var Bitlis'in. Bu şey çekilmişti bir ara. New York'ta 5 minare filminin çekildiği yerler, izleyen arkadaşlar. Yerlerden bir tanesi mi? Aynen. O taraflarda çekilmiş. Eyüp Sultan mı Eyüp Ensari? Girelim içeriye. Şöyle kapının alçak olmasının sebebini öğrendim. Yeni bugün öğrendim. Saygıdan dolayı eğilmek gerekiyormuş. Aynen öyle. Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden Feyzullah Ensari'nin türbesi. Kendisi İstanbul'daki Eyüp Sultan el Ensari, Eyüp Sultan diye bildiğimiz Eyüp el Ensari'nin abisi oluyor. Kendisi Peygamber Efendimiz'i görmüş kişi. Eyüp el Ensari'nin de tarihteki önemini bilenler bilir.
Kendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den hicret ettiği zaman 7 ay evinde misafir etmiş olan bir sahabedir. Ve kendisi İstanbul'a gidiyor İslam'ı yaymaya. Kardeşi yani abisi de Bitlis'e geliyor İslamiyet'i yaymaya ve burada vefat ediyorlar. Kardeşi burada. Aynen, kendisi İstanbul'da. Kendisi İstanbul'da. Aynen, burada başka bir sahabe daha var. Evet. Mahmut Dündari olması lazım çıkışta. Orayı da çıkınca gösterebiliriz. Eski evlerin yapısını görüyorsunuz. Sokak evin altından geçiyor. Evet. Bunun arka tarafında da şöyle mahalleye çıkan bir yol var. Orada da bir de Zülküf Peygamber'in makamı var. Zülküf Peygamber'in kabri de şu yukarıda Zeydan mahallesindeki kabristan'da. Eğer o taraflara gidersek inşallah orayı da gösterelim. Burada da bir tane kümbet var. Baya büyük bir kümbet. Şu ana kadar gördüğüm en büyük kümbet olabilir bu. Burada da bir cami var, yine altında bir türbe var. Şeyhul Garip türbesi. Evet. Küçükken bizi şey yaparlar. Yaramaz çocukları getirirlerdi. Burada bir şey var. Bir delik var. Orada zincir var. Kafaya o zinciri bağlarlar, yaramaz çocukların kafasına vurursun. Hadi ya. Vallahi akıllı olsunlar diye. Benimle Nurullah da küçükken korkulu. Vallahi korkulu rüyanız o zaman orası. İkimizi de getirmişler. Kafamıza zinciri bağlayıp o deliğe sokmuşlar. Hadi ya. Vallahi. Burası da tarihi bir yapıdır. Bura az önce bahsetmiş olduğum Abdal Han var ya. Evet. Abdal Han'ın bu darphanesi. Para basıyormuş burada. Para. Aynen öyle. Allah Allah. Tabii. Yani ben araştırmalarında hani burayı iyi bilen arkadaşlar, tanıdıklar buranın onun darphanesi olduğunu söylüyorlardı. Burası çok sahipsiz kaldı. Son zamanlarda bir restore edildi buralar. İçerisi muhtemelen hala o eski yıkıntı hali devam ediyor ama böyle yavaş yavaş işte bu tarihi dokuyu kazandırmaya çalışıyorlar. Orayı da inşallah güzel hale getirecekler. Aynen. Çarşısının önemli şeylerden bir tanesi bu derenin üzerinde 15-20 tane yakın köprü olduğu söyleniyor. Bu köprülerin 10-12 tanesi de şeydi. Bu şey yapılmadan önce çarşı, dere üstü restore edilmeden önce, ıslah edilmeden önce hep şeyin altında kalmıştı. Binaların, yapıların altında kalmıştı. Bu mesela hatırlıyorum yıkık bir yerdi. Düzelttiler, toparladılar. Mesela şu yerde göreceğiniz tarihi olan bir köprü daha var. Onun üzerinde mesela şey vardı. Binalar vardı. Orada tamamen kaybolmuştu. Yine yukarıda aynı şekilde, öbür tarafta aynı şekilde. Tabii bu dere üstü ıslah çalışması vesilesiyle bu tarihi ön plana çıkarmaya çalıştılar ki çok da güzel oldu. Yani keşke bir öncesi sonrası videosu olabilseydi. İzleyiciler çok daha iyi anlayabilirdi. O aradaki farkı görürlerdi. Tabii. Bura kayıptı. Bura görünmüyor daha. Bura yoktu ortalıkta. Onun arka tarafında 5 minareden bir tanesi olan Şerefiye Camii'nin minaresi var. Şimdi oraya doğru ilerleyelim, görelim. Bitlis geçmiş dönemde çevre illerin beyliği konumunda olan, diğer şehirlere hani beylik yapan bir şehir. Sirt o dönemlerde Bitlis'e bağlı olan bir şehirdi. Sirt Bitlis'e bağlıydı. Gelip de Bitlis'e bağlı olan bir yer bana aittir demesi bana çok şey gelmiyor. Evet. Siz bize aittiniz bir kere ya arkadaşlar. Siz önceden buraya aittiniz. Onun için Büryan da bize aittir. Burası eskiden neydi abi? Eskiden marangoz odan kullanılıyordu. Medreseymiş onun öncesinde. Medrese. Aynen, şu an büryancı olarak kullanılıyor. Dışarısı serin bir hava var dışarıda ama içeride böyle sıcak bir hava var. Ilıman bir hava. Soba moba yok değil mi şu an? Açık yok. Yok. Açık soba yok ama. Tandır var, büryan tandırı. Büryan tandırı. Aa. Oo, böyle mi yapılıyor? Pişmiş, dinleniyor şu an. Karanlık. Biraz ışıktan dolayı dumanhane olduğu için biraz sıkıntı. Şöyle büryanlar. Aynen, büryan böyle pişmiş, hazır dinleniyor. Allah Allah. Tamam. Buraya mı atıyorsunuz? Buraya koy, şurada. Hemen şu şekil. Altında kazanlar var, su var içinde. İşte o su kaynadıkça bal yapıyor, bala pişiyor. O yüzden buharla pişiyor bu. Et aynen. Yumuşacık oluyor. Et yumuşacık, sadece bahar. Ateş göz alımda. Mesut Hoca büryandan bahsediyorduk. Bitlis'e ait diye. Hani Şırnak demiştim Siirt'e ait olduğunu düşünerek ama işte burada bir büryan yiyeceğiz. Bakalım büryan nasıl? Baya böyle gizlemişler eti. Katman katman. Az porsiyon istedik. Zaten çok yemek yemiyorum. Bitlis'e ait olan büryanı yiyeceğiz beraber. Zaten normalde. Normalde bu saatte büryan olmuyor. Öğlen oluyor. Sabah ve öğlen oluyor değil mi? Öğlen saat 2 gibi bitiyor. Kalmıyor. Saat 2 gibi bitiyor. Aynen, saat 2 gibi bitiyor. Bugün Eren Üniversitesi, Bitlis'teki üniversite. Oranın herhalde 300 kişilik bir misafir programı varmış. Onlara özel yapılmış.
Biz de tanıtımı yaparken denk geldik. Evet. Nasibiniz varmış. Afiyet olsun. Evet, teşekkür ederim. Normalde büryan bulmak çok zor bu saatlerde. Kazana damlayan yağını işlem bittikten sonra yani bittikten sonra işimiz bittikten sonra onun suyun üzerine alırız. Ayı bir tencere bırakırız. Gece pişmiş olan avşar etlerini ayıkladıktan sonra et suyunu bıraktıktan sonra o yağını da üzerine bırakır, üzerine toz biber katarız. O kendi 7-8 saat kendi köz ateşinde kaynar. Köz ateşinde yavaş yavaş kaynıyor. Ya, çorba değil mi? Tabii çorba. Haşlama. Haşlamaya benzer bir çorba. Ha. Yani mesela haşlamada toz biber kullanmaz, biz onun içinde toz biber kullanırız. Evet. Sabahları oluyor sanırım. Tabii sabahleyin günün ağarmasıyla birlikte servis başlar. Külliyesi ve Şerefiye Camisi olarak geçiyor. 1524 yılında inşa edilmiş bir cami. İsmi Bitlis'in eski yöneticilerinden, beylerinden Şerefhan'dan geliyor. Şerefhan-ı Bitlis'i, hatta kendisi çok bilgin bir insandır. Kürt tarihiyle alakalı çok sağlam kaynaklar yazmış kendisi. Bitlis için çok önemli bir şahsiyettir. Külliye olarak, sadece burası cami değil, külliye olarak inşa edilmiş bir yer. 5 minareden bir tanesi de buradadır. İçeriden minareyi daha iyi görelim. Minare bu mu? Evet. Yani 5 minareden bir tanesi bu kesin olarak. Evet, kesin olarak. Kesin olarak 5 tane minareden de bir tanesi bu. Şöyle bir tane kümbet var burada. Eyvallah abi. Merhaba. Nasılsın abi? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. O dedim ben bunu takip ederim ama o yabancı gelmiyor. Zamanında buranın yapımından sorumlu Kanuni Süleyman zamanında Aynen. 1500'lerde yapılmış. Zaten 1524 yılında yapılan bir cami. 4. Şerefhan da burayı külliye olarak yapıyor. O zamanın Kanuni Sultan Süleyman da buraya gelip burada konaklıyor. Burada atlarını semiriyorlar. Burası aşevi olarak da kullanılmış. Merkezinde cami bulunan, etrafında da diğer işte imarethanedir, işte aşevidir, hamamdır, ne bileyim türbedir, eğitim yeridir. Öyle yerlerin bulunduğu. Sonra cami yerler- olmuş Tabii. zaten. Aynen, Sonra. cami zaten yok. Zaten Bütün cami- külliyelere cami var zaten. Cami zaten var. Sonradan olmamış. Evet. Yani şurayı başka bir amaçla kullanıyorlar. O zaman orası aşevi olarak kullanılıyor. Bir de hayvanların tabii şimdi günümüzdeki araçlar var. Araçların dışında atlar vardı bundan 70-80 sene Evet, önce. evet. Karşıdaki Ulu Cami 5 minareden bir tanesi olan Ulu Cami ise o 1180 yılında yapılmış. Orasının tadilatı olmuş. Tabii yapımı değil. Allah Allah. Tabii orayı yapımı olarak biliyorlar ama yapımı değil. Ak koyunlardan daha öncesi. Daha eski o zaman. Daha eski. Aa. 1180. Sadece bilinen o. Tabii o orada Evet. orayı restore etmişler. Restore etmeden öncesi tarihi belli değil yani. Çok teşekkür ederim abi. Ben Vallahi. tatlı Eyvallah, ısmarlasaydım. teşekkür ederim abi. Burada abi tatlıcı tatlı satıyor. Yani Bekleriz tatlıdan yani. daha çok adam bilgili ya, buranı Ama iyice anlattı valla, sağ olsun. Allah razı olsun. Çok Ama teşekkür vaktim ederim. olsaydı size daha fazla Allah bilgi razı olsun anlatırdım abi, çok teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun. Eyvallah tatlıcı Çok abi. teşekkür ederim abi. Tatlı satıyorsun, çok tatlı bir adamsın. Allah razı abi. olsun. Eyvallah. Ben size Teşekkür öyle. ederim. Başım Kolay gelsin abi. Şöyle kaleyi görüyoruz bak. Kalenin de buradan bir girişi var. Şuradan bir şu dükkanların arka tarafından bir girişi var. Kalenin kayıp olan minarelerden bir tanesinin, kayıp olan tabii kesin değil, şu aradaki camide olduğu söyleniyor ama o da kesin değil tabii. 5 minareden bir tanesidir. Önce birincisini görmüştük. Evet. Bura ikincisi. Bura meydan cami olarak geçiyor ama önceden bura camisiz minareydi. Camisi yıkılmıştı, sadece minaresi ayaktaydı. 2005-2016 o civarda tekrar camiyi Yeniden yaptılar. yapılmış cami. Evet, meydan cami olarak şu an devam ediyor. Çarşı meydan kapısı diye geçiyor bura. Eski buğday pazarının giriş kapısıydı. Önceden bura şehir yenilenmeden önce buğday pazarı olarak işte atlar vardı, işte un falan satılıyordu. O eski dönemde buraya gelip budayları Yakın döneme kadar da vardı. o şekilde kullanıldı, evet. Hafta sonlarında insanlar geliyorlar, burada oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Nefes alabilecekleri bir alan oluşturdular, sağ olsunlar. Burada böyle ayakkabı boyayan amca var, oturanlar var. Çay içiyorlar meydanda. Yapımı 1150 yılında yapılmış bu cami. Olmuş olabilir. Tadilat tarihi olmuş olabilir. Daha eski olduğu yönünde söylemler var, rivayetler var. Tabi doğruluk derecesi nedir onu da bilemiyorum. Çok Tatlıcı abi söyledi zaten, dedi onun sadece restorasyon çalışması tarihi olabilir. Daha da eskiymiş. Tabii. Evet.
öyle Bu önceden düşünülüyor. böyle değildi. Bu avlu sonradan eklendi buraya. Daha da güzel bir hale getirildi. Bu cami Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey tarafından, yani Muzaffer Muhammed tarafından 1153 yılında yaptırılmış bir cami. Rus işgali sırasında büyük hasar gören yapı 1985 yılında restore edilmiş. Bu caminin tarihi bilinmiyor. Caminin şu anki bilinen tarihi 1150 yılında. Dediğimiz gibi bu cami daha da eski olabilir. Çünkü minare 5 minareden bir tanesiymiş kesin olarak. Şu anda kalenin hemen dışındayız. Şöyle sabah geldiğim yer burası. Şöyle kalenin hemen dışında şöyle bir çıkış yeri var. Acil gizli yer. Burası gizli yer baya gidiyor o zaman değil mi? Ama gidiyor da normalde ta tepeye kadar çıkıyordur ama kapalı Evet. herhalde şu an. Bu gizli bir bölmesi mi, yani kaçış Gizli için? mi, zamanında gizli mi değil miymiş bilmiyorum. Bence kaleden hani acilen çıkış tahliye için olabilir. Vallahi bu dünya iyi insanlar sayesinde dönüyor. Kalmazdır. Elbet bir hayırsever, iyi niyetimizden karşına çıkardı. Yardımcı olur mu sana? Onu merak ediyorum işte, acaba siz çıkmasaydınız ne olurdu diye. Yani Demek ki böyleymiş, nasip kısmet böyleymiş. Aynen öyle. Valla biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnunum. Allah razı olsun. Hoş geldin. Allah razı olsun. Hoş bulduk tekrardan. Yukarı tepeye çıkacağız. Nurullah Hoca'nın teyzesinin evi oradaymış. Manzarası güzelmiş gece. Oraya gidip bir çay içeceğiz. Sonra eve doğru gideriz. Şuraya çıkmıştık biz değil mi? Aynen. Oraya çıktık. Ağaçlardan dolayı hiçbir şey gözükmüyordu. Buradan daha iyi görünüyor. Aynen. Çok daha iyi yani. Gece Paris, gündüz Bitlis. Öyle demiş. Gece Paris, gündüz Bitlis. Gece öyle. Öyle bir hikaye var değil mi? Fransalı biri mi? Ne? Aynen. Yabancı bir Fransız. polis geliyor. Evet. Gece geliyor, varıyor Bitlis'e. Hı hı. Bakıyor böyle her yer ışık ışıklar falan filan. Şey sanıyor herhalde. Gökdelen falan sanıyor her yeri. Yüksek görünüyor ya ışıklar. Evet. Oo Paris diyor. Sabah uyanıyor bir bakıyor. No Paris, Bitlis. Yok kimse de yoktu. Çok hoş geldin. Konu başımızına gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim. Burası evin salonu. Evin salonuna bakar mısınız? Manzaraya bakın arkadaşlar ya. Şöyle buradan göstereyim. Şöyle istersen. Abi çok iyi ya. Ha? Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyze. Teşekkür ederim. Teyzem, manzaranız çok güzelmiş maşallah ya. Evet vallahi güzeldi. Bu şansınız yağmur değil, dışarı daha güzeldi. Ha, evet, yağmurdur valla. Teşekkür ederim. Şu anda oturduğumuz ev taş ev. Eski ev. Sadece içi restore edilmiş. Biraz dışı restore edilmiş. Teyzemin güldür gül ya. Vallahi çok teşekkür ederim teyze. Yani zahmet verdik böyle. Afiyet olsun. Vallahi çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olasın teyze. Bir ara bana bir küfür etmişliği var da. Müdür dediğin için mi? Öyle önce anlattı, ben dinledim. Söyledim, hepsi yanlış. Bir de bir şey yok. Şu anda Bitlis Tadvan yolundayız. Poğaçacıya geldik. Burada bir çorba falan içeceğiz. Tadvan'a götürüyorlar sağ olsunlar ya. Orayı da göreceğiz. Bir otele geldik. Aynen. Nurullah Hoca'nın kuzeni oluyor. İşlettiği bir otel. Az önce teyzedeydik. Orada çay içtik. Aynen. Manzara, güzel bir manzaralı evde. O teyze annesi oluyor Azat Hoca'nın. Evet, ya Tatvan'ın çıkışında bir otel işletmesi bura. Lavanta Suite diye Evet. bir yer. Bura biraz daha şehrin kalabalığından uzakta bir yerde. Ailenin gelip burada ailesiyle vakit geçirebileceği sakin bir nezih bir mekan. Oturma alanındayız. Burası küçük bir kafe. Şöyle bir manzarası var. Gece olduğu için bir şey gösteremiyorum ama şöyle yansımadan görebilirsiniz. Büyük bir Van Gölü. Bu aslında küçük bir yer oluyor. Aynen, Şuradan çok karşıya görebiliyorsunuz ama Mesut Hoca dedi ki Ahlat tarafından daha da okyanus gibi, deniz Aynen. gibi ufuk gözükmüyor. Yüz ölçümü çok büyük olan bir göl. Evet. Bura. Şimdi Tatvan'dan baktığınız zaman, şimdi haritaya bir bakarsanız daha iyi anlarsınız. Van Gölü'nün şöyle çok küçük bir burun kısmı buradan görünüyor. Mesela Tatvan'dan Körfez gibi ya. aynen küçük bir kısmını görüyorsunuz. Karşı tarafta işte köyler var, dağlar var. Sanki küçük bir gölmüş gibi. Ama haritadan böyle bir genişlettiğiniz zaman buraya çok küçük bir kısmının denk geldiğini görüyorsunuz. Ahlat ve Adilcavaz ilçeleri şimdi ön tarafı açık, çok geniş. Yani ucu görünmüyor işin doğrusu. Hani
güzelliği de orada aslında oranın. Evet. Oralarda biraz daha sakin, küçük, böyle kafa dinlemelik mekanlar. Doğası da güzel, yeşilliği de var. Ayrıca oranın tarihi de var. Yani burada biraz daha şehirleşme ön planda olduğu için insanlar işte geliyorlar. O şehir de insanları cezbediyor. Tatvan ondan dolayı biraz daha gelişmiş durumda. Ama yani kafa dinlemek isterseniz böyle Ahlat, Adilcevaz tarafları bu anlamda çok daha iyi. Ben inşallah Muş'tan sonra Ahlat'a doğru giderim. Benim yarın sabah çorba içtikten sonra inşallah ben Muş'a doğru gideceğim. Muş'tan Varto, Malazgirt ve Bulanık falan var. Oradan böyle Ahlat'a gelirim. Ama bu hemen yarın olmayacak tabii ki. Ne zaman olur bilmiyorum. Spontane gelişecek her şey. Böyle olduğu gibi. Bu da spontane gelişti. Çok da güzel gelişti. Size Azat Hoca'yı göstermedim. Az önce konuştuk. Sizden bahsettik. Buranın sahibi oluyor. Dediğim gibi Nurullah Hoca'nın kuzeni. Sizin eve gittik zaten. Manzaralı güzel bir eviniz vardı. Anneniz de çok güzel, çok iyi bir insan. Ben çok sevdim kendisini. Allah razı olsun. Çok zahmet verdik. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.